Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız, kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Güncel enerjilere bakalım hemen. Sonuç, karar ve hesaplaşma korkma kartıyla beraber. Şimdi günün enerjisine baktığımızda bugün korktuğu konularla ilgili artık yüzleşmesi gereken bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. En çok da karar almaktan korkan bir yapısı var. Bu konu her neyse bu konuyla ilgili yüzleşmekten korkuyor, karar almaktan korkuyor. Çıkacak olan sonuç ya da varılacak olan sonuç onu tedirgin ediyor diyebiliriz. Yüzleşmek istemediği bir günün içerisinde geliyor. Evet, ciddi bir sonuç almalısın, artık netleşmelisin denilen enerjilerle yüz yüze diyebiliriz. Burada sistem onu ciddi şekilde zorluyor. Artık karar almak zorundasın dediği bir süreç ortaya çıkmış diyebiliriz. Ama çok ciddi bir korku var. Şimdi ay kartı da geldi. Ciddi bir korkudan bahsediyoruz burada. Şimdi ayrıntılı bakalım hemen. Hazine, anahtar ve mukadderat, sabretmek, ay ve bağımlılık kartıyla beraber. Maddi olarak bazı sıkıntılarla bir süredir uğraşıyor olabilir. Bunlarla ilgili de atılımlar yapmış, harekete geçmiş olabilir aklınızdaki kişi. Bunlarla ilgili de bir çözüm arayışı içerisinde olabilir ama en çok da kendi gücüyle alakalı, kendi içsel durumuyla alakalı. Bu maddiyat dahi olsa, maneviyat da olsa kendi içindeki güce güvenemeyen, kendine güvenemeyen bir enerji de diyebilirim. Ama öyle bir şey de ki artık diyor ki hani mecburum. Mukadderat kartıyla beraber kadersel olarak burada net kararlar almak zorunda olduğunun ve artık bu alandan kaçamayacağının farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Bir süredir bazı şeyleri görmezden geldiği, karar almamak adına kaçtığı bir durum yaratmış olarak geliyor. Sabrettiği, daha çok böyle zamana bıraktı ve zaman kazanmaya çalıştığı bir sürecin içerisinden geçmiş. Ancak sistem artık diyor ki hayır, ne kadar korkarsan kork ay kartıyla bir çözüm bulmak zorundasın. Artık hesaplaşmak zorundasın ve burada artık netleşmek zorundasın da diyor bir enerjide. Ciddi bir bağımlılığı var ve bunu bırakmak istemiyor. Yani burada bağımlılık şu da olabilir, kurban bilincinde olabilir, işte bahanelere tutunuyor olabilir. Onu mutsuz eden bağımlılıklarına tutunuyor olabilir. Bunları geride bırakmak onu ciddi şekilde korkutuyor olabilir. Genel manada yüzleşmek istemeyen, gerçekleri görmek istemeyen, daha çok böyle bahanelerin arkasına saklanan enerjiyle geliyor ama sistem ona çok net şunu söylüyor. Artık bir sonuca varmak zorundasın. Artık karar almak zorundasın. Kaçtığın şeyle yüzleşmek zorundasın da bir sürecin içerisinde bugün de bunu fazlasıyla hissedecek aklınızdaki kişi. Şimdi ayrıntılı bakalım bugünün enerjisinde neler yaşayabilir, hayatında neler olabilir ve size yansımaları da nasıl olur bunlara da bakalım. Kuparsı, para kralı. Maddi konularda da aynı şekilde zorlanan bir durumun içerisinde olabilir. Maddiyatla ilgili de sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi para kralı, tılsım kralıdır. Güvenilir ilişkilerden artık güvenilir, sağlam durumların içerisinde olma isteğinden bahseder. Sistem onu bir para kralı yapmak istiyor olabilir. Artık daha güvenilir, daha sağlam bazı durumların içerisinde olması için zorluyor olabilir. Ama burada güvenle ilgili bazı sıkıntıları da olabilir. Bu yüzden korktuğu bir süreç ortaya çıkmış da olabilir diyebiliriz. Sadakat ve güven, evet. Sadakat ve güven de geldi. Vicdan ve merhamet kartıyla beraber. Şimdi günün aktif enerjilerine baktığımızda para kralı, vicdan ve merhamet, sadakat ve güven geldi. Güvenilir ilişkilerin içerisinde olmak istiyor, güvenilir bir hayatın içerisinde olmak istiyor. Ancak burada ciddi korkuları olan bir aklınızdaki kişi var. Bu zamana kadar bazı yanlışlar yaptıysa bu konularda vicdan yaptığı, merhamete geldiği bir sürecin içerisinde olabilir. Sadakatle ilgili, güvenle ilgili bazı kişilere
Bu iş hayatında da olabilir, özel hayatta da olabilir. Güvenmemiş ve bundan dolayı ya da güvenmediği için onlara haksızlık yapmış olabilir. Bu yüzden de şu an enerjisinde bunun vicdanını yaptığı, merhamete gelip işte böyle yapmamalıydım daha doğrusu dediği bir sürecin içerisinde olabilir. Daha çok ilişkisinde hem iş ilişkisi hem özel ilişkilerinde sadakat ve güveni hissettiği, rahatlıkla güvenebileceği, merhametin ve şefkatin olduğu bir sürecin içerisinde olmak istiyor diyebilirim. Bunu arıyor aslında. Sistem de ona bunu göstermeye çalışıyor ama korkuları biraz daha onu böyle geri plana atıyor diyebiliriz. Harekete geçmesini engelliyor. Neden bu durumun içerisinde, neden bunları yaşıyor dediğimizde kupa arası, öfke patlaması ve kaderin müdahalesi gördüm. Kadersel olarak ciddi bir sürecin içerisinde yakın geçmişte kupası ve öfke patlamasıyla beraber bazı başlangıçlara adım atmak istemiş olabilir ya da adım atmış olabilir. Beklenmedik anda aslında çok da mesela ilişki istiyordur ama konuşamadım. İlişki istiyordur ama çok böyle ciddi olmayan, daha çok böyle belki de şey gibi düşündüğüm, nasıl söyleyelim? Daha çok böyle yani günümü geçireyim, işte güzel enerjiler aktif olsun, o kadar dediği bir sürecin içerisinde yani böyle bir beklenti içerisinde daha doğrusu olmuş olabilir. Yani daha böyle gelecek odaklı değil de yani tamam bir deneyeyim olur mu olur belki işte güzel şeyler yaşarız dediği ciddiyeti düşünmediği bazı ilişkilerin içerisinde olmak istemiş olabilir ama hiç beklemediği anda beklemediği duyguları yaşatan biri çıkmış olabilir karşısına ve burada ciddi şekilde onun duygularının böyle alt üst olduğu bir süreç ortaya çıkarmış diyebiliriz. Öfke patlamasıyla beraber buradaki öfke kendisine de olabilir. Çünkü buradaki başlangıç ve sevginin yüksekliği onu ciddi şekilde korkutmuş ve bu ilişkiye zarar vermesine sebebiyet veren bazı şeyler yapmasına sebep vermiş olabilir, sebep olmuş olabilir. Burada birazcık şey duygular var. Yani sen nereden çıktın karşıma? Neden ben sana bu duyguları hissettim? Denilen bir durum var. Böyle bir öfke durumu var diyebiliriz. Ve burada sanki o duyguları hissettikçe korkan ve kaçan bir enerji ortaya çıkmış gibi görünüyor. Şu anda onun aslında sıkıntısını yaşıyor. Enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde değnek dokuzusu uyum ve denge, kuşku ve şüphe geldi. Şimdi değnek dokuzusu ciddi şekilde yorgun düşmekten bahseder, duvar örmekten bahseder, korkmaktan bahseder bize. Yara almaktan bahseder. Burada bu süreçte biraz böyle kuşku ve şüphelerle mücadele ettiği. Yani işte bu güvenle ilgili çok ciddi sınanmaları olmuş olabilir bu kişinin. Güvenemediği bir durum. Yani ilişkilerde karşı cinse güvenemiyor olabilir. Farklı bir durum olarak, farklı bir yansıma olarak da daha çok böyle kimseye bağlanmayan, istediğini yapan, gününü gün eden enerjilerde biri de olabilir ve şu an burada daha bağlı olma isteği, içsel olarak o bağlı olma, güven duyma isteğiyle kendini hırpalayan bir enerji ortaya çıkarmış olabilir. Denge gelmekte ciddi zorlanan bir enerji de olacak. Ve burada birazcık kendini kapatacak diyebilirim. Kendiyle savaşı başlıyor aslında. Yani en net bunu söyleyebilirim. Yakın gelecekte kendiyle ciddi bir savaşın içerisine girecek. Şu anda bir mücadele var ama yakın gelecekteki daha da yüksek diyebilirim. Sizde yansıması nasıl oluyor bu durumların? Buna bakalım. Joker. Evet. Şu an enerjisinde aslında siz yeni bir başlangıç yapma isteği içerisindesiniz. Yani bu kişiyle mi derseniz açıkçası burada biraz böyle sabrettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız ama çok yer almışsınız. Çok canınız yanmış. Çok kırıcı kelimeler kullanmış olabilir size karşı. Canınızı acıtacak davranışlarda bulunmuş olabilir. Çok yorulmuşsunuz. Çok canınız yanmış ya öyle söyleyeyim. O yüzden burada sabrediyorum, bekliyorum dediğiniz bir süreçtesiniz ama bir tarafınız da diyor ki yeni bir başlangıca doğru gitmen gerekiyor. Yani buradaki yeni başlangıç daha çok sanki bu kişiyi bırak kafanda düşünmeyi artık seni mutlu edebilecek kişilere doğru yönel denilen bir durum ortaya çıkarmış diyebilirim. Yani kılıç onlusuyla çok çok ciddi yaralar almışsınız bu ilişki içerisinde ve bir tarafınız ciddi şekilde diyor ki bak önüne yeni bir başlangıç yapmalısın diyor size. Şimdi
Bugün siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakalım, ortak enerjiler ne? Sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Aksiyon, yansıtma, temizlenme ve arınma. Çok güzel geldi. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda aslında yaşadığınız her olayın içinizdeki durumları size yansıttığının farkına vardığınız bir süreci size getiriyor bu enerjileri ve bununla beraber yani açıkçası net olarak bir şeyleri görmeye başladığınız, kendinizle ilgili bir şeyleri fark etmeye başladığınız bir süreç olacak. Bununla beraber eyleme geçtiğiniz ama bu eylem daha çok böyle temizlenip arınmayla ilgili net ya artık ben burayı ortadan kaldırmak istiyorum. Ben bu sıkıntıları şu an yaşadım ama bir daha yaşamak istemiyorum ve bunun için de ne yapmam gerekiyorsa yapacağım dediğiniz bir süreçtesiniz. Çok güzel geldi. Çok hoşuma gitti burası. Eyleme geçtiğiniz bir gün olacak temizlenme ve arınmayla ilgili. En basitinden yapabileceğiniz şeylerden biri arınmayla ilgili. Konu her ne olursa olsun, nasıl seslenirseniz seslenin, evlendiğin, seslendiğin, Allah'ım deyin, Rabbim deyin, ne derseniz, Tanrım deyin. Bu zamana kadar farkında olduğum ya da olmadığım, yaşamış olduğum, kendi içimde bulunan negatif durumlara, duygularla ilgili, fark etmediğim durumlarla ilgili. Lütfen beni affet. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ho'oponopono'yu yapabilirsiniz. Harika bir arınmadır. Emin olun. İnanarak da yapsanız, inanmayarak da yapsanız harika bir arınma sağlayacak. Emin olun. Bunu yapabilirsiniz. En basitinden bunu yapın bugün. Şimdi devam edersek bugün enerjisinde neler yaşayabilirsiniz? Maske, yalan ve kutlama kartı, ev, keşif ve mezar. Şimdi bugünün enerjisinde daha çok böyle kendinize söylediğiniz yalanlarla, kendinize taktığınız o maskelerle yüzleştiğiniz, bu maskeleri indirmeye başladığınız bir süreç olacak. Bu maskeler daha çok yalan ve maskeyi kötü algılamayın. Burada yara almamak adına taktığımız o maskeler, duygularımızı gösterirsek oradan bizi vuracaklarını düşündüğümüz durumlara karşı kendimize aldığımız korumalar gibi düşünebilirsiniz. Bazen de bilinçaltımızdaki durumlardan kaynaklı, kodlamalardan kaynaklı, bahanelerin arkasına saklanmak, işte bu işe başlayacağım ama işte şu an şu bilgiyi edineyim, yarın başlarım gibi kendinizi kandırdığınız durumlarla yüzleştiğiniz, o maskeleri indirdiğiniz bir gün olacak ve çok keyifli bir döneme bugün itibariyle başlıyorsunuz. Bunun da devamı gelecek dedi kartlar bize. Ev, keşif ve mezar kartı. Evle ilgili, aileyle ilgili, aile olmakla ilgili, güvenle ilgili, ilişkilerle ilgili birçok şeyin farkına vardığınız, kendinizde bu zamana kadar görmediğiniz ya da gördüğünüz halde netleştirmekten kaçtığınız diyelim durumları böyle önünüze saracaksınız net bir şekilde. Evet ya ben şu kodlamalardan dolayı işte gerçek bir ilişkiden kaçıyorum. Ben şu durumlardan dolayı güvenilir kişileri hayatıma çekemiyorum gibi kendi içinizi fark ettiğiniz bir süreç olacak ve burada çok net bir şekilde bu duyguların, durumların içerisinde size ait olmasını istemediğiniz, sizin tekamülünüze hizmet etmeyen durumları hayatınızdan çıkaracağınız bir gün olacak. Çok güzel ya. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak da kart seçin lütfen. Bugün en çok neye dikkat etmezsiniz buna bakalım. Bir tane de peri kartı alalım. Bugünün peri mesajı ne olacak? Evet, iyileştirme perisi geldi. Güzel. Şimdi şifa verme veya alma zamanı. Herkesin başkalarını iyileştirmek için doğal bir yeteneği vardır. Evet, senin bile dedi. Çok güzel geldi. Şöyle gösterelim. Bugün özellikle bu videoya denk gelen arkadaşım, bugünkü en net enerji hayatında sana hizmet etmeyen duygulardan arındığın bir gün olacak. Bu enerjiler çok aktif olacak. Lütfen bunu kullan. Bir seçen arkadaşlarım. Yıldız ve enerji, nazar ve yıldız düşüklüğü DNK'sıyla beraber. Şimdi bugün enerjisinde evet harekete geçeceksiniz dedik. Özellikle kendinizi böyle ya hiç halim yok, hiç enerjim yok, harekete geçemiyorum, yapamıyorum dediğiniz durumlarla ilgili bugün böyle silkelendiğiniz bir gün olacak. Üzerinizde böyle bir şey olduğunu düşünüyorsanız, nazar ya da yıldız düşüklüğü olduğunu düşünüyorsanız
En basitinden yapabileceğiniz şeyler, enerji çalışmaları yapabilirsiniz ya da basit bir duşa girip en son duştan çıkmadan önce beyaz suyun içerisine elma sirkesi koyabilirsiniz. O suya kodlama yapabilirsiniz. Üzerimdeki tüm nazardan, büyüden, karmadan ve biyakajdan arınmayı talep ediyorum diyebilirsiniz. Ve başınızdan aşağı bu suyu dökebilirsiniz. Bu sizin enerjinizi temizleyecektir. Bunun dışında birçok yöntem de kullanabilirsiniz zaten. Ama en basitinden yapabileceğiniz hem suyun arındırma, böyle temizleme enerjisinden de faydalanmış olursunuz. Kodlama enerjisinden de faydalanmış olursunuz. Bugün artık böyle silkelendiğiniz, güzel bir başlangıç yaptığınız bir gün olacak. DNK'sıyla beraber. DNK'sı artık samimi ilişkiler kurma isteğinden, samimiyetin artmasından ve güzel samimi başlangıçlardan bahseder. Bu en başta kendinizle olan samimi bir başlangıcın habercisi, aynı zamanda farklı başlangıçlara da vesile olacak. İki seçim arkadaşlar. Karamsarlık ve kupa ikilisi. Şimdi bugün enerjisinde biraz böyle duygusal olacağınız bir süreç oluşabilir. Özellikle aşk duygusunu yüksek hissettiğiniz, aranızda sıkıntı olan kişilerle barışma isteğinizin içerisinde olduğu ya da ne diyeyim, gerçek aşkı yaşadığınızı düşündüğünüz kişiyle ilgili ya bu ilişki düzelmeyecek mi, sıkıntılar mı olacak dediğiniz bir karamsarlık durumu oluşabilir. Ama bu noktada bunu çok sürdürmemenizde fayda var. Bu duyguyu neden hissediyorum? İşte güvensizlik mi, korku mu, tedirginlik mi? Neden bu karamsarlığın içerisindeyim? Bunu sormanızda fayda var. Teslimiyete geçmenizde fayda var. Sizin olan size gelecektir. Buna emin olabilirsiniz. Daha çok böyle sevgi enerjisini yükseltirseniz, özellikle gerçekten aranızda kupa ikilisindeki gibi gerçek aşk, gerçek sevgi olduğunu biliyorsanız ve buna inanıyorsanız, neye odaklanırsanız onu büyüteceğinizi hatırlayarak karamsarlığı geride bırakıp daha çok böyle aşkı, sevgiyi ve mutluluğu hatırlamaya, bunu düşünmeye devam ederseniz bu enerjilerin artmasına sebep olursunuz. Üçü seçen arkadaşlarım. Para sekizlisi, aile ve yuva. Şimdi bugün enerjisinde böyle hızlı bazı haberler alacak olabilirsiniz aileyle ya da yuva ile ilgili. Bunun yanı sıra aile ve yuva olmakla ilgili kendinizde bazı şeylerin farkına varacağınız, öğreneceğiniz bazı durumlar ortaya çıkabilir. Ya evet, bak ben aileyle ilgili hiç böyle düşünmemiştim. Aile ve yuva ile ilgili böyle bir işte kodlamam ya da düşüncem olduğunun farkında değildim dediğiniz bir durum olabilir. Farklı bir durum olarak da para sakızı, tılsım sakızısında emek vermeye başlamak vardır. Çabalamak vardır. Aile ve yuva olmakla ilgili bazı şeyleri netleştirip bunu elde edebilmek adına çabalamaya başlayacağınız, emek vermeye başlayacağınız bir süreç oluşacak diyebilirim. Birçoğunuz şunu söyleyebilir: ben zaten ilişkilerimi düzeltebilmek adına çabalıyorum, emek veren taraf zaten benim diye olabilirsiniz. Buradaki çabadan kastım şu: daha çok aile ve yuva olmanıza engel olan durumlar ne? Kendi içinizde neyi değiştirmelisiniz? Bunların farkına varıp bunları değiştirmek adına harekete geçeceğiniz bir gün olacak. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.